2 ile 4 yaş arası çocukların suyla ilk tanışma anları bebeklerinkiyle aynıdır. Bebek yüzme eğitimi ile ilgili videomuzda işlenmişti bu konu. Çocuğunuz suya ilk girişte kendini rahat hissetmesi için sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sizin davranışlarınız bunu belirleyecektir. Çocuğunuz nispeten rahatladıktan sonra diğer konulara geçebilirsiniz. Bu yaştaki çocuğunuzun havuzda neye izin verilmediğini anlaması gerekir. Genel olarak kabul edilen havuz kuralları şunları içerir: koşmak yok, dalmak yasak, yalnız olmak yasak, yanında mutlaka biri olmalı, drenaj kapaklarından ve filtrelerden uzak dur. 5 yaşın altındaki çoğu boğulma vakası yetersiz denetlemeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu yaşta çocuğunuz yüzme faaliyetlerinin açıklamalarını anlayabilir. Yeni bir şey için hazırsa, vaktinden önce kısa bir talimat verilirse ders alması daha olasıdır. İçeri girmeden önce suyun dışındaki yüzme hareketleri için hareketi önceden gösterin. Suyun altındayken vücudunda ve kulaklarında hissetmesi muhtemel basınç etkisi, suyun altındayken sesinin değişik çıkması gibi yeni duyguları ele almak isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun dudaklarını suyun içine daldırın ve kabarcıkları üfletin. Bu nefes kontrolü için ona yardımcı olur ve suyun içine girmeyi öğrenirken su yutmasını önlemeye yardımcı olur. Çocuğunuz tereddütlü ise bunu önce kendiniz gösterin. Ağzınızı sudan çıkardığınızda yüzünüzde bir gülümseme olduğundan emin olun. Bu çocuğunuza korkulacak bir şey olmadığını göstermeye yardımcı olacaktır. Çocuğunuza suyun altındaki balıklarla konuşmasını, bir traktör gibi ses çıkarmasını ya da suyun içinde kabarcıkları olabildiğince çok çıkarmasını söyleyebilirsiniz. Böylece çocuğunuza değerli bir yüzme becerisi öğretirken bu dersi eğlenceli kılabilirsiniz. Çocuğunuza yüz yüze bakacak şekilde durun. Kollarını önünde tutun, ardından geriye doğru yürümeye başlayın. Hareket ederken çocuğunuzun ayaklarını tekmelemesini isteyin. Tekme, 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 tekme veya ayak, ayak, ayak gibi sözler ve sözel işaretler çocuğunuzun bu hareketi hatırlamasına yardımcı olabilir. Bu çalışma kollarla kürek çekmek gibi serbest stilin basitleştirilmiş, kollara uygun bir versiyonudur. Başlangıçta çocuğunuzun merdivenden yararlanarak göğsüne kadar batmasını ve öyle çalışma yapmasını sağlayın. Başlangıç pozisyonundan sonra bir kolunu suyun dışına doğru uzatmalı ve başının üstüne getirmelidir. Başının üstünde beklettiği elini suya doğru indirerek suyu tokatlamasını isteyin. Bu esnada parmaklarını bir arada tuttuğundan emin olun. En sonunda da tokattan sonra kolunu tekrar eski pozisyonuna getirmesini isteyin. Bir önceki çalışmada kolun su içine girmesinden sonra elini kalçasına doğru çekmesini isteyin. Bu hareketi diğer kolla tekrarlatın. Böylece yavaş yavaş koordineli kol yapmaya adım atacaktır. Balıkları yakala oyunu oynayarak bu şekilde yüzmeye çalıştırın. Bunu kolunun dairesel hareketiyle inerken bir balık yakalayıp yakaladığı balığı kalçasına duran bir sepete doğru çektirerek yaptırabilirsiniz. Parmaklarını bir arada tuttuğundan emin olun. Balık kaçmasın. Havuz kenarından birkaç adım uzaklaşarak çocuğunuzu bir elinizle göğsünden, diğer elinizle de belinden destekleyerek tutun. 3'e kadar sayarak onu sudan merdivenlere doğru kaydırın. Bunu yaparken kabarcıkları üfleyerek, bacaklarını tekmeleyerek kollarıyla yüzmesini sağlayın. Bu egzersiz bağımsız yüzme eylemi için gerekli tüm hareketleri kullanmaya başlamasına yardımcı olacaktır. Duvarı tutmak onun kendi başına sığ bölgeye doğru gelebilmesi için iyi bir yoldur ve aynı zamanda kendisine nasıl manevra yapılacağı konusunda bilgi vermiş olur. Suya düştüğünde, yorulduğunda ya da korktuğunda sığ bölgelere nasıl gelebileceği hususunda yol gösterir. Artık sadece yüzünü suya sokmak yerine onu birkaç saniye suyun altında bekletme çalışması yaptırabilirsiniz. Bu sayede nefesini su altında tutmasını öğrenecektir. Önceleri gözlerini ve ağzını kapatmasını ve nefesini tutmasını söyleyin. Çocuğunuzun korkmaması için başlangıçta yapacağınız egzersizi izah etmeyi unutmayın. Çocuğunuzu kesinlikle su altında uzun süre bekletmeyin. Aksi halde sudan korkmasına sebebiyet verebilirsiniz. Aceleci olmayın. Yüzme eğitimi sabır ister. 3'e kadar sayın ve suyun içine dalın. 2 ya da 3 saniye sonra onu çıkarın. Bu süreyi çocuğunuz alıştıkça kademeli olarak artırabilirsiniz. Şayet tereddütlü görünüyorsa onu su altında kısa süre bekletin. Sabırlı olursanız çocuğunuzun rahat hissetmesini sağlayabilirsiniz. Korkmak için herhangi bir neden olmadığını ve eğlenceli olduğunu hissettirmek için suyun dışına çıktığında gülümsemeyi ve kahkahalar atmayı unutmayın. Çocuğunuzun can yeleğiyle bağımsız olarak yüzmeye başlaması için ona izin verin. Bu noktada yüzmeye başlamak için gereken temel becerilere sahip. Sadece hepsini bir araya getirecek pratiğe ihtiyacı var. Can yelekleri ona bütün bu teknikleri birleştirip kendi başlarına yüzmeye başlamaları için gereken özgürlüğü sağlayacaktır. Unutmayın ki çocuğunuz kendi başına yüzebilse bile asla yalnız kalmamalıdır.
Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.